Arkadaşlar Didim'deyiz. Didim Üslü sitesindeyiz. Keşke bir ortam olsaydı, fiyat anlamında bir münazara yapma şansımız olsaydı. Neyse, evimizin fiyatı 10.250.000 TL. Bu lokasyonu neden gösteriyoruz? Çünkü Didim Üslü sitesinde bu lokasyona komşudur. Yani buraya komşu. Hani bilesiniz diye, ön bilginiz olsun diye buradan başladık. Evimiz yapı denetimlidir. Deprem yönetmenliğine uygundur. Her ne kadar yaşı biraz da olmuş olsa gelişi güzel yapılan bir ev değildir. Villa diyorum. Gerçekten villadır. Çünkü tek başına müstakil bir evdir. Villanın kelime anlamını bilenler de bilir. Şimdi çevreyi biraz gösterelim. Sonra da 10.250.000 TL olan evimize bir göz atalım. İnsanlar tatil modunda, kimisi kamp yapmış. Aslında belediye denetimli ya da devletin kontrolünde kamp alanları var. İnsanlar oraya kamp yapmaları lazım ama bizimkiler, anneler gelmiş kurmuş. Şimdi geçen gün zabıta gelmişti. Birkaç yerde kampları kaldırmıştı ama bunları da kırmamak lazım. Varsın kamp kursunlar. O da ayrı bir şey. Kimseye zararları yok. Nereye gitsinler ve kamp alanlarında da bazen yer yok. Ama öyle bir de parantez açtım. Değerli arkadaşlar, yolu gösterdik. Çok derinlere inmedik. Çünkü insanlar net tatil modundalar. Bu yol böyle gidiyor. Bu Didim'e gidiyor. Bu yol neyse. O yolu da gösterecektik. Bu yol nereye gider? Mersin'e gider, döner tersine gider. Ve arkadaşlar işte bulvarımız bu. Bakın böyle T harfi düşünün. T harfi böyle Didim'e gidiyor. Böyle Akbük'e gidiyor. Karşıda denize gidiyor. Sonra bu bulvar tam bulvarın sonuna varmadan sağda ikinci sokak mı, birinci sokak mı? Yani 50 metre beride evimiz orada. Aslında orada iki tane var da bir tanesi o anormal güzel yapmış. O biraz fazla söylüyor. Eğer gelirseniz o fazla söylenene de bakabiliriz. O değerli bir abi, Didim'in esnaflarından biri. Bulvar bu. Şimdi bir daha yüzünü nereye çevir? Bir daha bana doğru gel. İyice anlasınlar. İyice. Biz de belgeselci olduk. Münazara yapalım. Eğer gelirseniz bakın fiyatları istişare yaparız yani. Bu yol Akbük'e gidiyor. Bakın arkadaşlar, size bu yol Akbük'e gidiyor. Biz de bu yoldan geldik, Didim'den geldik. Didim'den geldik. Bu da dalgalan ey şanlı hilal. Bayrakta rüzgar vursaydı ne güzel olurdu. Şimdi buradan da F2. Buradan da geldik. Kimse bizi kovmasın. Alın size deniz. Deniz de bu muhterem arkadaş. Denize kadar gidelim. Nasıl olsa bir şey yok. Kimse yok. Merhabalar. Biz şimdi hırsızlığımıza devam ediyoruz. Yakalanana kadar gidelim değil mi Can? Denizin güzelliğine bakın. Merhaba abi. Merhaba. Su nasıl, güzel mi? Kamera çekme abi. Ne bekliyorsun sizden? Kameraya çıkmak istiyor musun? Hayır. Gösterme abi. Sonra kızar. Abi su ne kadar güzelmiş ya. Su gibi aziz ol demişler ya. Ama sen niye kameraya çıkıyorsun abi? Çıktın. Bir şey olmaz. Bu da deniz. Karşıki dağlar. Virane dağlar. Sert kayalar. Orası da Akbük arkadaşlar. Gösterdik değil mi? Can uzatmayalım. Adamlar eve bakmak istiyor. 10.250.000 TL'lik evimize hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi de evimize geldik. Evi de ağaçlar öyle bir kamufle yapmış ki tek başına müstakil. Size zahmet kanalıma da abone olursanız lehime birçok etkileşim anlamında iyi şeyler gelişiyor. Onu da tekrar hatırlatayım. Şimdi evimiz güney cepheli. Yola da bakın, yol asfalttır. Yani alabileceğiniz bazı evler öngörünüzde oluyor ya. Ama birçok evde bu yol yok. Asfalt yol. Diğer tarafta marketler hemen yanı başınızda. Pide salonları, büyük market zincirleri hepsi var arkadaşlar. Şimdi plajı zaten gösterdik. Yapı denetimli mi tam emin değilim ama deprem yönetmenliğine uygundur. Onu da söyleyeyim. Tek başına müstakil, odalarda geniş ferrah, ağaçlar iyice kamufle etmiş evi. Bitişik nizam bir ev değildir arkadaşlar. Lokasyonu gösterdik. Başta da dedim ki keşke hani yan yana olsaydık, siz de burada olmuş olsaydınız, benim gibi her tarafa vakıf olsaydınız fiyatlara, o zaman fiyatını istişare yapardık. Ben bu eve gelmeden önce
bir daha size karşı mahcup olmayayım, doğru bir analiz yapayım diye benimle aynı işi yapan hem arkadaşlara hem yapanlara hem çevredeki esnaflara ne kadar bilsem de bir daha danıştım. Fiyatı makuldür. Lokasyona göre 10 milyon 250 bin TL fiyatı makul, ihtiyaçtan satılıktır herhalde. Bu öndeki teras arkadaşlar, ağaçlarda zaten kamufle yapmış, üstlerde pergüleli. Şimdi yol aldık geldik. Affedersin, bu abi eşyalı mıydı, eşyasız mıydı? Eşyalı. Eşyalıdır bir de, onu da söyleyeyim. Ve dört tarafı geziyoruz. Dört tarafı geziyoruz. Aşağıda da söyledim. Deniz kıyısında da söyledim. Söyledim bilmiyorum. Villaların kelime anlamı, yani tarayıcınızda Google'a, işte Yandex'e, nereye yazarsanız yazın. Villanın kelime anlamı nedir? O vesileyle bu ne anlama geliyor? Daire mi, dubleks mi? İşte onun ismini de dilerseniz araştırırsınız. Ya severseniz daire olur, ev olur, villa olur, saray olur. Önemli olan sevmek ve dört tarafı geziyoruz. Bitişik değil, çekme mesafeleri iyi. Yandaki bey benim hemşerim, değerli bir abim. Ev alma, komşu al dercesine mükemmel bir insan. Ona da komşu olursunuz. Ve dört tarafı gezdik değil mi Can? Dört tarafı gezdik. Bu alan zaten böyle büyük kafelerde falan olur. Yani bir eve çok fazla bir kamelya alanı ya da işte ne alanı derseniz öyle diyebilirsiniz. Şimdi evimize doğru yol alacağız. Eve doğru yol almadan önce burada bir depocuk var. Depocuk var. Evet, bir depomuz da var. Beyefendi gurbetçi. O yüzden bir planı var. Evini satıyor. İvediklikle satmak istiyor. Onu da söyleyeyim. Hangi çelik kapı neredeydi? Gel. Ben balkon kapısından girdim. Can vallahi ben biraz patanaş yaptım. Hele gel. Hele gel çelik kapıya doğru. Daha iyi. Her şeyde bir hayır var. Siz de kusura bakmayın. Evi bilmeden sizi tanıtıyormuşuz gibi olduk. Ya tamam da Can, bu kapı nerede? Heh. Ya o diğeri kapı gibi. Ya arkadaş, orada sanki dün geldim. Dün gelmiş bakmıştım. Bir kapı vardı orada. Öyle algıladım. Size de tebessüm yaptırdım. Eve merhaba dedik. Merhaba ev. Merhaba ev. Abi de dedik şu eşyaları toplayın, bir şey yapın. Biz dedik yok. Biz yumurtadan mı çıktık sanki? Ev bu işte. Şimdi dışarıda varenda alanını gösterdik. Burası da oturma grubu. Eşyalı satılıktır. Eşyalı. Bu eşyalar içinde arkadaşlar. Sonra mutfak, oğlanca mutfak alanı geniş. Denize yakınlığı zaten sizi kanaatimce çok iyice tatmin etmiştir. Burası da mutfak alanı. Yemek masası var. Yemek masası var. Arkadan bahçeye çıkılıyor. Alın size mutfak. Arkadan da bahçeye çıkılıyor. Burada bir masamız var. Mutfak böyle devam ediyor. Yani yapı sağlamlık konusunda hiçbir kuşkunuz olmasın. 99 depreminden sonra yapılmış, statik anlamında, demirler, donatılar anlamında sağlamdır. Kirişin alt tabanı 25 santimdir. Şu anda sıvayla beraber 30 olmuş. Kullanılan demirler yine çapı kalın olan demirlerdir. Oradan müsterih olun. Onu da söyledik. Yani bazı evler eski ya. Bakın ben bir şey daha, bir geri git. Değerli arkadaşlar, uzatıyorum size. Bakın uzatıyorum, lafı uzatıyorum bazen. Bakın, eğer ki biri size dese ki benim evim deprem yönetmenliğine uygun sonra sıvayla yaptım, kirişi şişman ettiyse ona karışmam. Ama onlar ince olur kirişler, kolonlar ince olur. O vesileyle bakın, baya kalındır bu. Kendiniz bakabilirsiniz günün birinde öyle bir durum olursa. Ve arkadaşlar, burası da banyomuz. Duş alanı da iyi. Duştan çıkınca, bakın eski kafalar daha iyi. Duştan çıkınca burada da bir yıkama alanı var. Tam da adabına göre yapılmış. Burada da bir vestiyer var. Şimdi yukarı çıkalım. Mevlam dilerim. Neylerse güzel eyler. Dik mi çekiyor, yatay mı? Heh, şimdi yukarı çıktık. Burada kocaman bir klima var. Can. Kocaman bir klima var. Odalar da büyük. Odanın büyüklüğüne bak ya. Evet. Bakın arkadaşlar, kocaman bir oda. Kocaman bir oda. Bu birinci odamız. Aşağıda salon ile mutfağın genişliği, o 30 milyonluk evlerde neredeyse o salon yok. Büyük bir evdir.
Bu odamız değil mi? Oda 1. Birinci odamız bu arkadaşlar. Beni mutlu eden bir de ne var? Demin aşağıda da değindim. Yani deprem yönetmenliğine göre inşa edilmiş bir evdir. Burası da ikinci oda arkadaşlar. İkinci oda ile az önceki oda ikisi bu balkona ortak. Bu balkona ortak. İkisi güney cepheli o balkona ortaktır. Deniz sevdası olanlar için ideal bir adrestir. Deniz sevdanız yoksa da bu evler şimdi hani başka nerede olabilir? Yani uzak yerlerde bile bırakın işte bu yakınlığı garip rakamlar isteniyor. Siz de biliyorsunuz. Ancak bizimkilerin yani bizim halkımızın istediği adresler denize yakınlık ama birileri özellikle üstü sitesini istiyor. Yani birisi özellikle buranın omurgasından istiyor. Bu da etti ikinci banyo. Aşağıda bir tane vardı. Bu da düşük döşeme. Bakın ablalara iş çıkmıyor hanımefendiler. Hemen su zaten yaylanıp böyle dereden süzer gider. Şimdi ne yaptık? Bu da temiz bir ev yani. Gerçekten çok temiz kullanılmış bir ev. Burası da arkadaşlar üçüncü oda. Üçüncü oda dolanıyor tabi buraya geliyor. Aile bağları kuvvetli. Kalabalık aileler için ideal bir evdir. Onu da söyledim. Beyefendi koridora büyük bir klima koymuş ki Daikin marka bu kapı pencereyi kapattığın zaman her tarafı serinletiyor. Şimdi en üst kata çıktık. Dördüncü odayı göstereceğiz. Dördüncü oda derken oraya bir müştemilat yapılmış. Yani odaya çevrilmiş. Bir banyo var. Dördüncü oda var. Teras var. Evet. Bu da merdiven kovası. Değerli arkadaşlar merdiven kovası da bu. Gösterdik merdiven kovasını da. Sonra burada bir banyo daha var. Öyle germe duvar kağıtları, sahte makyajlar. Birileri tabii güzel yapıyor. Teşbihimde hata olmasın. Öyle göz boyama ile buraya bir turuncu renk sür, oraya bir boya sür. Makyaj da sizi kandıracak bir ev değildir. Adamın iskeleti iyi olursa üstüne istediğin elbiseyi istediğin zaman giydirirsin. O vesileyle ev zaten güzel. Lokasyon herkesin istediği, herkesin arzuladığı bir lokasyon. Biz de önce o Can sana terlik vereyim. Can bazen şey yapıyorum ya, bazen bu terlikler daha büyük, senin ayakların büyük. Ben yaşlanmışım artık. Ve sevgili arkadaşlar, vallahi öyle 50 yaş daha nedir yani? Ve muhterem arkadaşlar, işte size teras. Daha ne istiyorsunuz yani? Bitişik değil. Burada bitişik nizam. Evler kaç paradır? O yüzden bazen şans geliyor. Bazen şansı tepmeyin. Acelem yok. Yaz var, kış var. Eğer öyle yapıyorsan en son fiyat ne dersen kendi yorma. Bu fiyata hemen al. Ve arkadaşlar aha burada da gün batımını izlersiniz. Kısmen aşağıda deniz dedim. Bakın orada deniz var. Alın size deniz. Akbükün dağları orada. Şimdi deniz bak ben demedim lebi derya ama deniz görüyor bak. Alın size deniz. Sonra sen ne demişsin falan demeyin. Ev güzel. İnşallah ihtiyacı olan biri alır. Takas yoktur. Kayda değer öyle bir indirim de yoktur. Aslında şöyle demek lazım. Ben şimdi müşteri beni arar ya bir evde pazarlık yoksa yok derim. Aslında var demek lazım. Bir gelsin. Çok yaşamışım. Sokakta, çarşıda, pazarda bazı misafirler görürüm. Der ki bir resim çekelim. Biz seni aradık ya. Sen dedin pazarlık yok biz de gelmedik. İtici geliyormuş ama pişman olduk. Ama pişman olduk. Keşke gelseydik. Kardeşim valla doğru söylemek ateşten gömlek gibidir. Anlayan anlar. Ama ben de o ateşten gömleği acaba giymesem mi? Sana ne doğruluk? Her şeyi de hallederiz. Ve ya biz yapamıyoruz işte yapamıyoruz. Her şeyi hallederiz değil mi Can bundan sonra? Aha buraları bir daha gösterdik. Kardeşim bir dakika. Güneş enerjisi de var Can. Can güneş enerjisi de var. Vallahi eşyalar var. Güneş enerjisi var. Bu eşyalar neyimize yetmiyor. Ben bunu kullanmam. Bu eşyalar çok güzel eşya. Ve hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Kaç dakika oldu?
Görüşürüz arkadaşlar, saygılar.